Oh 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 oh, bu nasıl bir kokudur ya, bu nasıl bir kokudur, sineklere baksanıza. Oy 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 oy. Her yer sinek dolu ve inanılmaz bir koku var. İnanılmaz bir koku var. Burada da çöpler var. Sebze meyve artıkları var. Bayağı ağır kokuyor, bayağı ağır kokuyor. Selamlar. Selamlar arkadaşlar. Endonezya'dayım, başkent Jakarta'dayım. Artık Jakarta'dan ayrılacağım ama ayrılmadan önce her ülkede bir yerel pazar geziyorum. Bir sokak pazarı geziyorum. Buranın da, Jakarta'nın da bir yerel pazarını buldum. Burayı gelip sizlere göstermek istedim arkadaşlar. Şu an sabah saat 10. Bakalım bir kalabalık var mı? Gündüz vakti canlı oluyor dediler ama 24 saat açık yazıyordu Google'da. Yani sürekli bu pazar sirküle halinde, birileri gelip tezgah açıyor. Şöyle zaten bir yandan etrafımı da göstereyim sizlere. Dünün mahsulleri kalmış, yani artıklar kalmış. Yeni gelenler tezgahını açmaya başlıyor. Hello, how are you? Burada ablamız da şey yapıyor ya, daha demin de gördüm. Bakın, plastik topluyor. How are you sir? Okay. Good? Good, good, good. You from Jakarta? Jakarta. Jakarta. Indonesia. What is your name? Iswandi. Iswandi. My name is Burak. 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 Nice to okay, meet okay, you. okay. I'm from Turkey. Oh, Turkey. Thank you. Okay, okay, okay. Thank you. You're working here? You sell this? Yeah. Yes, yes. You work here? Okay. Abimiz burada bu kalan marul parçalarını, yeşillik parçalarını böyle poşetlere koyuyor. Artık ne yapacak bilmiyorum. Burada havuçlar vesaireler de var. Thank you. Okay, okay, Thank you. okay. Gelen olursa selam veriyorum arkadaşlar. Konuşmayı seviyorlar. Türkiye'den geldiğimizi öğrenince bayağı da bir mutlu oluyorlar, sağ olsunlar. Sohbet ediyorlar yani bizlerle. Ama İngilizce çok tutmuyor, fark ettiyseniz. İngilizce çok tutmuyor. Pazarı göstermek istedim arkadaşlar sizlere. Gördüğünüz üzere dünden satışını yapanlar her şeyini burada, artıklarını vesairelerini bırakmış. Yeni gelenler de tezgahını kurmaya başlamış. Girelim bakalım pazara şuradan. Ne var burada? Kurutulmuş balık var. Asya ülkelerinde çok seviyorlar bunu ya. Bu kurutulmuş balık olayı burada bayağı fazla. Baksanıza, bayağı bir sinek var ya. Kameradan gözüküyordur diye düşünüyorum. Bayağı bir sinek var. Tam olarak ne? Emin değilim yani, hangi balığı alıyorlar. Her balığı böyle kurutup yiyorlar mı çok bilmiyorum. Ya da neyle yiyorlar, çok fazla bir bilgim yok. Büyük ihtimalle böyle atıştırmalık olarak ya da yemeklerin içine koyuyorlardır diye düşünüyorum. Burada böyle soslu, sulu olan da var. Değişik bir kültür. Çok değişik bir kültür. Hello. Çok güler yüzler ya. Herkes sıcak karşılıyor. Hello, how are you? You good? Orada da böyle paketli birkaç bir şey satıyor kardeşimiz, abimiz. Selamünaleyküm. Köfteler bak bunlar. Bu köfteleri böyle bizim sulu köfte gibi yapıyorlar, tamam mı? Yiyorlar. Bu en çok sevilen lezzetlerden bir tanesi Endonezya'da. Hello mister. Abimiz burada Hindistan cevizini, dışındaki o kabuğu çıkarıyor. Şu tüylü tüylü olan kısım var ya, orayı çıkarıyor. Manav abimizin tezgahına geldim de muz satıyor, böyle acı biber satıyor. Domates vesaire de var, soğan da var. Muzlar dikkatimi çekti. Bunları hem yiyorlar hem de bazılarını kızartıyorlar. Muz kızartması, yani yemeklerin yanında muz cipsi gibi oluyor. Chili, spicy. Spicy ha? Çok acı seviyorlar. Çok acı seviyorlar. Bazı hamur işleri var mesela, şu yeşil biberleri içine koyuyorlar. Mesela hamur işini açıyor, tamam mı? Kıymasını koyuyor. O yeşil biberi bütün olarak koyuyor. Kapatıyor hamuru, kızartıyorlar. Öyle yiyorlar. Yani siz yediğinizde o biberi de yiyorsunuz. Bu muz kızartma olayı burada da var. Öyle bir kültür var yani burada. Onu da göstermek istedim. Amca da selam verince ona da selam vermek istedim. What is your name? Tukarno. Tukarno. My name is Burak. Where are you come from? Türkiye. Turkey. Turkey. Islamic. Yes. The same with me. Same same. Yeah. Nice to meet you. Nice to meet you amca. Görüşürüz. Terima kasih. Terima kasih. Thank you, welcome. Thank you. Terima kasih, teşekkür ederim demek arkadaşlar Endonezya'da. Burada bir yemek tezgahı var. Ağırlıklı olarak sebze görüyorum. Orada karides var. Yukarıda da balık görüyoruz. Tavuk görüyoruz. Et görüyoruz arkadaşlar. Endonezya'nın yemekleri genelde bu şekilde oluyor. Yanına pirinç alıyorlar. Pirinçle birlikte yiyorlar.
Gel buraya. Ne oldu? Ne dedin? Gel gel. Bir daha söyle bir daha. Söyle. Bir şeyler diyor ama arkadaşıyla söyleyip gülüyorlar. Büyük ihtimalle makara yapıyorlar bende. What is your name? What is your name? Utandı. Çek hadi çek. Hello, how are you? What is your name? Shusi. My name is Burak. I'm from Turkey. Nice to meet you. Abi burada mahallenin muhtarı gibi dolanacaksın. Çok seviyorlar. Bir de turisti de sevdikleri için herkese selam veriyorsun. Sanki böyle hani seçim yaklaşmış da oy istemeye çıkmış aday belediye başkanı gibi. Hello, how are you? Abimiz de burada. Bakın dilim dilim doğramış bazı meyveleri. Poşetlemiş, gayet hijyenik. Buz da koymuş. Buza temas da ettirmiyor bazılarını. Serin serin satıyor. Thank you. Terima kasih. Herkes ekmeğinde arkadaşlar. Yani insanlar hayat gailesi. Bayağı bir yoksul insan var. Çok fazla. Hello, how are you? How are you? Burası bir okul sanırım. How are you guys? School? School. Can I see? Yes. Hadi bakalım okula girelim. Dur cümlem yarım kaldı da onu da tamamlayayım. Yani çok düşük ücretlere çalışan insan var diyecektim. Zor koşullarda yaşıyorlar. How are you? Hello. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Türkiye. I'm from Turkey, yes. Okay. You from Jakarta? Jakarta, good. Tadi ketemu dua Mr. Ratu lagi. Tamam, okulun adını söylüyor galiba. My friend, ini my friend. Tamam, bu arkadaş grubu burada eğitim görüyorlar. Burada sınıfları var sanırım. Is this your class? Can I see your class? Class. Evet, sınıfı gösteriyorum. Nasıl? Çocuklar nasıl sevindi ya? Çocuklar nasıl sevindi? Bakın. Çocuklar burada eğitim alıyor arkadaşlar. Şöyle bir tane projeksiyon var. Beyaz tahtaları var. Burada eğitim alıyorlar. Umarım güzel bir gelecekleri olur. Bak telefonlar çıktı ama onlar da beni çekiyor. Öğretmenler odasına gidelim şimdi de. Thank you. What is your name? My name is Sumarno. Umarno. My name is... I am a history teacher. History teacher. Oh, nice. I'm from Turkey. My name is Burak. Okay. My name is Where Burak. do you come from? Türkiye. Oh, far. Far away. For here. Yes, far, very far away. I want to ask you. Yes. How do you think about my country, Indonesia, beautiful country. Amazing. Very beautiful country. Beautiful Like country. people are so nice, nature are nice. Okay. I like Indonesia. I really like Thank you Indonesia. very much. Yeah. Burada şey kültürü de var. Fotoğraf çekilmeyi de seviyorlar. This is headmaster. Headmaster. Müdüre hanımla da tanıştık. Dünya tatlısı ya. Benim okul müdürüm böyle olacak diyor ya. Nice to meet you. Nice to meet you. İşte okul müdürünüz böyle tatlı bir insan. Okuldan çıkmazdınız valla. Burası da öğretmenler odası. Şöyle göstereyim. Hello. Burası da öğretmenler odası. Nice to meet you. So nice to meet you. Nice to meet you. Yes, let's take a picture. Photo. Sabar. Fotokan dong. Fotoin dong. Foto. Come. Okul da görmüş olduk. Burası mahalle mektebi arkadaşlar. Abi bizim Uğur da orada dolanıyor. Dur şimdi onun yanına gideyim. Okul şöyle. Yani insanlar gerçekten bu abimizin tezgahını gösterdiğimde şeyi söylüyordum. Çok zor şartlarda yaşıyorlar. Thank you so much. Thank you. Ya çok... My name is Burak. What is your name? Nice to meet you. Nice to meet you. Bye bye. Take care. Çocuklar çok güler yüzlü. Gerçi herkes güler yüzlü. Yani Asya'nın insanı böyle arkadaşlar. Genel olarak Asya'nın insanı böyle. Havanın etkisi var büyük ihtimalle. Yani yıl boyunca 25 derecenin altına düşmeyince hava böyle oluyor büyük ihtimalle. Abinin tezgahını gösterdim. Şeyi diyordum. Çok zor koşullarda çalışıyorlar. Bazıları iş bulamıyor. Uzun yıllar sokakta yaşıyorlar, dileniyorlar. Bir şekilde hayatta kalmaya çalışıyorlar.
en zor işleri yapıp en az parayı kazanan insanlar aslında. Şu an Gecekondu Mahallesi'nin içerisindeyim yani baktığınızda. Burası, hatırlayacaksınız, bir önceki videoda bir Gecekondu Mahallesi gezmiştik. Oradan biraz daha iyi durumda olan bir Gecekondu Mahallesi. Burası 30 milyonun üzerinde nüfusu olan bir metropol arkadaşlar. Yani metropol alanı 30 milyonun üzerinde. Dünyanın en büyük ikinci metropolü Jakarta. Öyle olunca hayat burada bayağı bir çetin geçiyor. Yani insanlar çok zor koşullarda yaşıyorlar, çalışıyorlar ama yüzler hep gülüyor. Mahalle mektebinde görmüş olduk. Bayağı da bir sıcak var. Uğur Kolay'ı da buldum. Ben de seni arıyorum. Ne yaptın kanka? Okula girdim ya. Ben de çok tatlılar ya. Girdin değil mi okula? Çok sevimliler ya. Çok neşeliler. Yüzleri gülüyor Yabancıyız ya. çocukların. Çok mutlu oldular. Okulun müdüresi, normalde benim lisede, ilkokulda böyle müdürüm birinin girdiğini görecek, böyle tekmeleyerek kovardı. Müdüre geldi, poz veriyor, şey yapıyor. Çok tatlılar, çok sevimliler, çok sıcakkanlılar ya. Yabancı çok görmüyorlar belki. İlk defa görüyor belki de birçoğu. Kuvvetle muhtemelen. Çok seviniyorlar o yüzden. Arkadaşlar Uğur Kola, sevgili Merhaba kardeşim arkadaşlar. Uğur Kola. Bangladeş seyahatinden beri beraber geziyoruz, dolaşıyoruz. Sanırım bu son lokasyonumuz olacak beraber. Öyle Yok, görünüyor. olmuyor. Yok, biz bir ülke daha göreceğiz. O Yüksek ülkeden ihtimal. sonra Evet, doğru. öyle Rotayı görünüyor. öyle çizmiş Bir gözüm. tane Ben daha onu göreceğiz. atladım. O da sürpriz olsun bu arada. Bu Endonezya'nın son videosu olacak benim. O da sürpriz olsun. Sonra bakalım, belki rota ayrılır, belki birleşir, emin değilim ama Ya kısa bir ara veririz. evet. Sen bir yere, ben bir yere. Gene sonra bir yerde Bir buluşuruz. yerde gibime buluşuruz. geliyor. Uğur Kola YouTube'dan takip edin arkadaşlar. Instagram'ından da takip edin. Çok güzel içerikler üretiyor. Abone olun, destek olun, yorum atın, videoları beğenin. Çocuklar el sallıyor Teşekkür herhalde. ediyorum şimdiden Evet. gelen arkadaşlar için. Ne Hadi yapalım? devam. Nereye? Bu tarafa mı, burada? Bir şey yok artık. Bence artık pazara doğru, içeri doğru bir girmeye Tamam, çalışalım. içerideki pazara girelim. Öyle, Evet. öyle bir şeyler bakalım. Burası pazarın sokak kısmıydı. Bir de içeri olan kısım var. Kapalı alan var. Oraya da bir bakalım. Bay bay. Terima kasih. Bye bye. Terima kasih. Kapalı pazar kısmı burası ama saat erken olduğu için sanırım açılmamış. Baksanıza, bütün kepenkler kapalı. Evsizler var. Yatıyorlar şeyin içinde, pazarın içinde, önünde. Bayağı bir şey, kapalı her yer. Çok fazla evsiz var şehirde. Çok fazla evsiz var. Kuvvetle muhtemelen buranın kapısını kapatıyorlar mı, kapatmıyorlar mı çok emin değilim, ya da Allah Allah, bu insanlar niye burada yatıyor ya? Yani şimdi buranın kapısını açıkta tutmuyorlardır, kilitliyorlardır kuvvetle muhtemel. Kilit var. Herhalde açılır açılmaz gelip birkaç saatte olsa burada yatmak isteyen insanlar. Çünkü geç de açılıyor olabilir burası. Kanka çok fazla yerde yatan insan var, evsizler. Ama pazar, burası 24 saate çıktı değil mi? Öyle yazıyor da demek ki Kapatıyorlardır çok sıcak ama. diye öğlen falan gelmiyorlar herhalde. Öğleden Evet. sonra falan gelip Büyük şey ihtimalle yapıyorlar. o yüzden yatan neden oluyor gölgede. Çok Gölge sıcak çünkü ya. dışarısı, evet. Orada Alt yatıyor katı da var insanlar. Evet, alt katı da var. Yani ama hepsi kapalı. Tüm kepenkler inmiş durumda. Akşam çok kalabalıktı. Dün akşam geçtik biz buradan taksiyle. Curcunaydı. Demek ki insanlar akşamüstü gölgeden sonra tam olarak geliyor gidiyor ya. Evet. Ya ama zaten böyle sıcak yerlerde Evet. hava birazcık kararmaya başlıyor. Kalabalık o zaman çıkıyor sokaklara. Öyle görüyorsunuz. Nasıl bisiklet sürüyorlar? Hello. Videolarda bayağı fark etmişsiniz arkadaşlar. Çok fazla motor kullanan var. Yani o kadar kalabalık ki trafik. Bu motorlarla böyle aradan sıyrıla yolunu buluyor insanlar. Bir yerden bir yere daha hızlı ulaşıyorlar. Ama ilk videoda söylüyorum, motorlara dikkat edin. Bazı yerlerde uyarı pankartları oluyor. Motorlu hırsızlar da var. Geliyorlar mesela böyle yolda yürürken hop eşyanızı, telefonunuzu, çantanızı, kameranızı, bir şeyinizi çalıyor gidiyor. Mesela bu abimizin yeşil bir şeyi var, ceketi var. Onlar taksi uygulaması. Grab isminde bir taksi uygulaması var. Onun uygulama yeşil, rengi yeşil. Onun ceketini giyiyorlar, onun kaskını takıyorlar. Siz anlıyorsunuz onların mototaksi olduğunu. Genelde işte bir yerden bir yere giderken mototaksiyle hareket etmek daha mantıklı oluyor. Yani dediğim gibi tehlikesi var ama aralardan sıyrıla gittiği için gideceğiniz süreyi yarıya indirebiliyorsunuz. Bayağı kolaylık sağlıyor. Ama bu motorlu hırsızlara dikkat edin. Asya'da ne kadar sıklıkta motorlu soygun oluyor bilmiyorum ama ben Güney Amerika'da gezerken özellikle Kolombiya'da ve Brezilya'da çok sıkıntıydı bu konu. Kolombiya'nın bazı şehirlerinde motora 2 erkeğin binmesi yasaktı mesela. Ama dinliyorlar mı? Dinlemiyorlar abi. Soygunlarını yapıyorlar. Silah falan çekiyorlar ya. İşin kötü tarafı o yani. Öyle bir şey oldu mu aman sakın hiç mücadeleye girmeyin. Şey yaparlar ya, sıkarlar geçerler, hiç affetmezler. Korkuları yok çünkü yani.
Hiç asla. Ne Brezilya'da ne şeyde. Kolombiya'da ne de Ekvador'da hatta. Şehrin bazı noktalarında böyle kanallar var. Çöp yığılmış buraya arkadaşlar, bakın yani şöyle geliyor su, tamam mı? Kanal suyu böyle geliyor, buradan akıp bir yerlere gidiyor işte. Ama rengi görüyorsunuz, çöpleri görüyorsunuz. O kadar ağır bir koku yaratıyor ki insanlar buna maruz kalıyorlar sürekli olarak. Baksana ya kablolara. Suyun içinde kablo ya. Bir sürü kablo var ama hepsi çalışmıyor. Birçoğu çalışmıyor. Bir tanesi iki tanesi çalışıyordur. Çalışmayan olunca yerinden sökmekle uğraşmıyorlar. Üzerine yeni hat çekiyorlar hemen. Asya'da öyle ya. Birçok yerde öyle. Yoksul ülkelerde öyle arkadaşlar. Hiç şeyle uğraşmıyor. Kabloyu sökeyim, yerine yenisini takayım, onlarla uğraşmıyor. Şuraya baksanıza ya. Kaldırım niyetine buradan yavaş yavaş yürüyeceğiz. Bak bu abimiz mototaksi. Bu plastik dubanın üzerine biriktirmişler arkadaşlar çöpleri. Bu abimiz temizliyor. Buradaki çöpleri alıyor, temizliyor. Bakın şunun yardımıyla. En sonunda ne yapacak? Bunu bir yere yığacaklar. Artık yakacaklar mı? Farklı bir işlem yapacaklar bilmiyorum. Abimizin görevi de bu. Bakın orada da dubalar var. Hepsinin üstünde çöpleri biriktiriyorlar. Burada hazır paketlenmiş yemek satıyorlar. Kendileri hazırlıyorlar. Fiyatı da 15.000 Endonezya rupisiymiş arkadaşlar. O da ne kadar yapıyor? Yaklaşık $1 yapıyor. Hello, how are you? You good? I'm from Turkey. You from Turkey? Yeah. You from Jakarta? Yes. It's very big city. Very big city. This is your work? Yes, this is mine. Ah, you I'm the chef. are chef. Ah, nice. Yeah. So this is This is one of my best sellers. salad. Chicken. Okay, salataymış arkadaşlar bu. Pirinç var, tavuk var, bir de salatalık var. Salata değilmiş. Ben yanlış anlamışım. Pardon. And this one called smashed chicken. Smash chicken. Yine tavuklu, pirinçli bir şey, soslu ama. Thank you. Thank you so much. So nice to meet you. What is your name? Nova. Nofa. My name is Burak. Right. So nice to meet you. So nice to meet you. Bye bye. Terima kasih. Çok sıcakkanlılar. Bakın gerçekten Endonezyalılar inanılmaz güler yüzlü insanlar. Yani bunu tekrar söylemek istiyorum. Her yerde kolay kolay böyle insanlarla rastlaşamıyorsunuz. Yani bir ülkeyi geziyorsunuz, tamam mı? Yani herkes size böyle güler yüzlü olmuyor. Ciddi anlamda burada kimle konuşsam, kimle karşılaşsam, gördüğünüz üzere öyle tehlikeli bir yanı da yok. Yani gecekondu mahallelerinde dolaşıyoruz. Normal şartlarda herhangi bir ülkede, yani Uğur'la biraz önce onu konuşuyorum. Güney Amerika'da böyle bir mahalleye gireceksin, gecekondu mahallesine. Kafana göre gezeceksin, elinde kamerayla, cebinde telefonla, böyle bir çantayla. Ya 10-15 dakika içerisinde seni gözüne kestirirler, bir soygun planı hazırlayıp tak diye bıçağı, silah çeker ya da kalabalık bir grup gelir seni soyar. Bunun ihtimali çok yüksek. Bak olur demiyorum. Çok gecekondu mahallesi gezdim, güvenli de çıktım. Ama ve lakin soyma ihtimalleri de vardı. Soymadılar. O benim şansımdı. Benim soyulduğum yer başkaydı. Orası ayrı. O ayrı. O çok büyük bir tezgahtı. Orada oyuna düştük ne yazık ki. Ama Brezilya'da hatırlıyorsunuz 4-5 kere saldırmışlardı. Soymak için girişimde bulunmuşlardı. Birinde kavga etmiştim hatta. Rio Karnavalı'ydı. Sıkıntılı coğrafyalar arkadaşlar oralar. Yani buralar biraz daha daha güvenli, öyle söyleyebilirim. How are you? Gimana kabarnya? My name is Burak from Turkey. Yes. How are you? Good? Good. Nice to meet you. Nice to meet you. Terima kasih. İnsanlarla konuştuğum şey merhaba, nasılsın? Adın ne? Türkiye'den geldim. Bunları ölçüyorum. Yani bununla böyle diyaloglar kurabiliyorum. Çünkü İngilizceler kısıtlı. Velhasıl kelam böyle arkadaşlar. Yani Asya'nın bu yönü iyi, daha güvenli. Ama Güney Amerika bambaşka coğrafya tabii. Şu an onun yeri ayrı. Oraya gitmek için böyle can atıyorum ama YouTube'da çok fazla video var Güney Amerika'dan. Bayağı uzun bir seri yaptım. 2 sene gezdim ben orada, yani girip izleyebilirsiniz videoları. Hemen hemen her ülkeye gittim ana karada. O yüzden birazcık zaman geçsin, tekrardan gideriz o coğrafyalara. Birazcık özleyin istiyorum.
gitmediğim coğrafyalara, ülkelere gitmeye çalışıyorum. Hem benim açımdan birazcık farklılık olur hem de sizler için birazcık farklılık olur ve dünyanın farklı yerlerini keşfetmiş oluruz. Ama Güney Amerika'da bu yaptığımı yapmayın yani. Hani yanınızda biri olsun, o mahalleden biri olsun en azından. Koparırlar adamı vallahi. Disoting ya, asik. Lagi goreng telur. Oke. Very nice. Uygulamadan taksi çağırdık şimdi. Abimiz zorlu trafiğe rağmen geldi. Hello, how are you? Hemen kemerimizi takıyoruz. Burada takmasanız da uyarıyorlar ama biz zaten takıyoruz kemeri. Güvenlik için. Yes. Otelimizin olduğu yere doğru gidiyoruz şimdi arkadaşlar. How are you? Good? Good. What is your name? My name is Untung. In English means lucky. Lucky. Aa, abimizin isminin anlamı şansmış. Benim de öyle. Aa evet lan, senin de öyle. Uğur. Benim değil. Benimki de Türkçe'ye şöyle. Düşen son tanesi Ne son bir şey tanesiyim. Fırtına şimşek gibi bir şeymiş sanırım benim ismimin anlamı da. Öyle bir şey. 5 kişiden birinin adı Harbiden ya. Ne kadar çok Burak var ya. Bir de çok Burak Durgun var. Burak Yılmaz. Yılmaz da çok. Evet. Trafiğe bakar mısınız arkadaşlar? Şu önümüzdeki yol açık ama ondan sonra bir sokağa, caddeye giriyoruz. Kıpkırmızı. Otelimizin oraya kadar kıpkırmızı. Bu uygulama güzel. Yani siz bulunduğunuz lokasyondan gideceğiniz yeri işaretliyorsunuz. Araç geliyor, işte plakası yazıyor. Sizi kim alacak, fotoğrafı gözüküyor. Hangi ücreti ödeyeceksiniz o yazıyor. Mesela bu abimiz bayağı 5 yıldız almış. Arabasının modeli vesairesi yazıyor işte. Buradan ulaşabiliyorsunuz kendinize. Arayabiliyorsunuz, mesaj da atabiliyorsunuz. 34.500 rupiye ödeyecekmişiz. O da ne kadar yapıyor? İşte aşağı yukarı 2 dolar bir şey yapıyor ama yarım saat yol gideceğiz aşağı yukarı. Yani uygulamanın söylediğine göre 12:07 geçe orada olacağız. Bayağı 40 dakika yol gidecekmişiz ya. O trafikte bir saati bulur bu arada. Yani Jakarta'nın trafiği hafife alınacak bir trafik değil. O kadar çok trafik vardı ki arkadaşlar. Bir sokak geride indik. Burası bizim otelimizin olduğu sokak. Bir sokak geride indik, buraya yürüyerek geldik. Acayip bir trafik var. O yüzden bu arayı yürümek daha mantıklıydı. Yani Jakarta kalabalık bir şehir olduğu için trafik problemi de var. Bu caddede bir otelde kalıyoruz. İsmi Stanley White Hashim diye. Güzel bir otel. Geceliği 40 dolar. Biz Uğur'la aynı odada kalıyoruz. 20'şer dolar. Bölüşüyoruz. Kahvaltı dahil. İnsanlar sıcakkanlı. Yani çalışanlar çok sıcakkanlı. Güzel bir otel yani. Biz memnunuz. Birçok yere de rahat ulaşabiliyorsunuz bu çevrede. Yürüyerek de ulaşabiliyorsunuz. İşte taksi vesaire de kullanırsınız. Temiz de bir otel bu arada. Ücretsiz çamaşırınızı da yıkayabiliyorsunuz. Gayet güzel. Aklınızda bulunsun yani. Ben aşağı yazarım. Buraya yolunuz düşerse orada gönül rahatlığıyla kalabilirsiniz. Fiyat performans olarak bayağı iyi. Gezdik dolaştık. İnsanlarla iletişim kurmaya çalıştık. Havada bayağı sıcaklaştı öğlene gelince. Bu videoluk bu kadar olsun arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyeyim. Yeni bir ülkede olacağız. Umarım keyifli bir seyahat olur o da. Kanalıma abone olursanız, destek olursanız çok sevinirim. Videoları da beğendiyseniz beğen tuşuna, beğenmediyseniz beğenme tuşuna basabilirsiniz. Ve bir emoji de olsa yorum bırakırsanız yine kanalın ve videoların öne çıkmasını sağlamış oluruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.